direkt kendisi web sitesine müdahale etmiyor. Dosyalarımız var. O klasörleri de GitHub dediğimiz ara bir program daha var. Onu da bilgisayara yüklememiz gerekiyor. Yeniledik ama bir sorun çıktı. Hala devam ediyor. 25. dakika içindeyiz hala. Ama çalışıyor. Şu anda önemli olan çalışıyor olması. Merhaba, ben Hakan. Bugün Codex'te geçen gün yapmış olduğumuz web sitesi güncelleme işlemini devam ettireceğiz. Web sitemizi artık Codex'e bağladık. Codex'te sadece prompt verip yeni bir blok oluşturmaya çalışacağız. Bir blok sayfası oluştursun isteyeceğiz. Ve mevcuttaki varsa hatalar, mesela birkaç hata fark ettim ben benim sistemde. O sitedeki hatalardan bazılarını ayırt etmesini isteyeceğiz. Mesela en son yapmış olduğu blokta sayfasında İngilizce olarak kalmış. Onun Türkçe ve diğer dillerinde olsun istiyorum. Sonra önce bunu düzelteceğim. Sonra yeni bir blok sayfası daha ekleyeceğim web sitemize. Tabii Codex direkt kendisi web sitesine müdahale ediyor. Arada bizim dosyalarımız var. İnternet dosyalarını bir klasörde topladım ben. O klasörlere ulaşıyor. O klasörleri yeniliyor. O klasörleri de GitHub dediğimiz ara bir program daha var. Onu da bilgisayara yüklememiz gerekiyor. GitHub'a attıktan sonra direkt o klasördekileri çekiyor. Değiştireceğim mi, değiştirmeyeceğim diye bana soruyor. Değiştir dersem direkt GitHub'ı da internet sitesine doğru oluyor. İzinlerini vermiş oldum ben. Bakalım bize ne gösterecek? Yapacağını düşünelim. Yani hiç değilse web sitemizin güncelleme işlemlerini bir promptla toparlayabilirsek bizim için çok iyi olacak. Aramızdan bir işten kurtulmuş olacağım. Şimdi blog yazalım diyorum. Konusunu sordum. Blogda ilgili olmalısın. Doğrudan number catch oyunun tasarımını al. Yok diyeceğim. Daha çok oyun çocuklar için bize bir konular çıkartacak. Çıkartıyordur muhtemelen şu anda. Bana birkaç tane oyun yani liste çıkarttı. Find Numbers diye de saklanan 11 kartla Sable oynadı diye bir blog yazalım dedi. Tamam dedik. Bize bu alanlar çıkarttı. Bize bir prompt yazıyor. Bakalım bu promptta direkt kopyalayıp yapıştırabilecek miyiz? Yazsın bakalım. Ve yazım sonunda bakalım bize ne çıkartacak? Göreceğiz. Hala yazıyor. Çalışıyor. Aferin, sen çalış. Güzel çalışıyor. Kendisi çalışıyor. Biz bakıyoruz. Görsel tasarımını anlatıyor. Ne yapması gerektiğini anlatıyor. Site haritasını çıkartıyor. Dil sistemini anlatıyor. Teknik kurallarını söylüyor Codex'e. Şimdi söylemek için bir prompt yazdı bize. Şimdi bu promptu Codex şimdi bunun için bir ön bir çalışma yapacak. Nasıl bir şey çıkartacak karşımıza? Onu da göreceğiz. Şu anda yükledi bir şeyler. Ne kadar 8,5 dakika, 9 dakika bir çalışma yapmış. ChatGPT'ye soracağız. Bakalım doğru yapmış mı? Chrome'da git bunları aç diyor. Direkt kendisi zaten bize gösteriyor. Biz de buradan açıyoruz. Global sayfasına bakalım. Global sayfasında evet bu güzel oldu. Sistem tamam diyoruz. GitHub'da Actions'la bakacağız diyor. Önce diyor tamamsa diyor. Haydi diyor. Şuradan da GitHub açıyorum. Burada yapmış olduğum değişiklikleri görüyorum. Oraya bir isim ver diyor. İsim olarak da de summary için liste vermiş. Şuraya summary kısmını yapıştırayım. Commit diyeyim. Actions'a gireceğim. Görünüyor. 24 saniye önce yapmışız. Sayfamız yenilenmiş gibi görünüyor. Şimdi sayfamıza bakacağız. Sayfamız da burada. Bu bizim eski hali. Blogda hala eskisi görünüyor. Bunu yenilediğimiz zaman muhtemelen eklenmiş olacak. Evet. Burada eklenmiş oldu. Şimdi sıkıntımız şu. Bahsettiğim gibi sadece blokların içeriği değiştiriyor. Biz bunun İngilizcesini yapmış. 7 dile çevirmesini isteyeceğiz. Diyeceğiz ki evet, demiş ki iki blok yazısında İngilizce mevcut. Tekrar bir prompt veriyor. Türkçe prompt veriyor. Ben Türkçesini devamlayayım diye. İngilizce de olabilir ama Türkçeyi daha atamıyoruz tabii ki. Yani bu bir gerçek. Bundan gocunacak bir şeyimiz yok. Şimdi kopyaladık. Şimdi diyoruz ki altına blok yazılarını güncelle diyorum. 7 dile çevir diyorum. Sonra iki blok yazısını 7 dile çevir diye yazdım. Netleştireceğim diyor. Şimdi birlikte çalışacak. Evet, şimdi yüklemeyi tamamladı. Biz de bunu aldık. ChatGPT'ye sorduk. ChatGPT dedi ki tamam dedi, artık bunu dedi ekrana atabilirsin dedi. GitHub'da tabii biz bu işlemi yaptık. Yeniledik ama benim bir sorun çıktı. Tekrar yeniledim. Bu web sitesine ulaş diyor artık bana. Web sitesine gireceğim şimdi. Evet, web sitesine bakalım değişiklikleri yapmış. Burada yanında şeyler koydu. Bloklar koydu. Şimdi burada bütün bloklarımız var. Şimdi bunları tekrar giriyorum. Türkçe çeviriyorum. Evet, Türkçe çevir. Makale okuyorum. Makaleyi Türkçe çevirmiş. İstiyorsak Portekizce de yapabiliyoruz. Hepsi tamamlanmış oluyor. Yani bizim normalde aslında bütün bir gün uğraşacağımız bir işlem takriben yarım saat 45 dakikalık bir süreçte toparlandı. Aslında belki bizi uğraştırdı. Tabii ki Codex'in de kalitesinden kaynaklı bir şey var. Biz birazcık uğraştık. Şu anda ben haftada bir blokları tekrar tekrar yazmaktansa komut vererek Codex üzerinden direkt yapabiliyorum. Bu güzel bir şey benim için.
Tabii daha iyi şeyler de vardır muhakkak. Daha yeni başlıyoruz tabii bu işlere. Ama öğrenmek lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bakalım daha neler yapacağız.